Arthur Morgan. Benim hayatım öyle kısacık anlatılıp bitecek bir şey değil. Derin bir nefes al. Çünkü bu hikaye biraz uzun olacak. Biraz dram, biraz komedi, her şeyden bir parça var. Bu hayatta göz yaşartıcı anlar kadar kahkahalar da var. Çayını yanına aldıysan hadi başlayalım. Adım Arthur Morgan. Evet, o kadarını zaten biliyorsun. Doğduğum yeri mi? Hiç sormayın. Amerika'nın vahşi batısında bir zamanlar kimsenin haritada bile bulamayacağı bir köyde dünyaya geldim. Annem Beatrice'i küçük yaşta kaybettim. Onu çok hatırlamasam da çadırımda hala fotoğrafını saklarım. Babam Lyle ise bir hırsızdı. Ama ne yazık ki vasat bir hırsızdı. Bana doğru düzgün baba olamadı. Genelde hapse girerdi ve kaçmayı bile beceremezdi. Kendisini pek sevmesem de babamın şapkasını hep yanımda taşırım. Babamı kaybettiğimde kendime şu hayatta tek başınasın Arthur dedim. Henüz küçücük bir çocuktum ve bu hayat beni oldukça sertleştirdi. 14 yaşlarımdaydım. Hayatta kalmak için sokaklarda ufak tefek suçlar işlerdim. Yine öyle bir günde hayatımı değiştirecek iki adamla tanıştım. Dutch Vanderline ve Jose Matthews tanıştım. Dutch, o yaşta biri için Dutch bir kahraman gibiydi. Özgürlükten bahsederdi. Kardeşlikten, güçlü olmanın ne demek olduğundan. O zamanlar gözümde her şeyi bilen, her şeye gücü yeten biriydi. Beni yanına aldı, bana hayatın zor ama heyecanlı olduğunu öğretti. Bana sık sık, Arthur, bu dünya cesaret isteyen bir dünya, derdi. O zamanlar ona inandım. Her şeyin güzel olacağına dair o büyük hayale kapıldım. Ama yıllar geçtikçe Dutch'ın gerçek yüzünü gördüm. Sadece kendi çıkarlarını düşünen bir adam haline geldi. Yine de ona olan sadakatim zamanla yok olmadı. İçimde bir yerlerde hala ona inanmak istedim. Benim için bir baba gibi olan Hosea Matthews, bu adam çetenin belki de en aklı başında olanıydı. Yaşlı, bilge ve her şeyden önemlisi gerçek anlamda güvenilir biriydi. Baştan beri daha önce tanıdım onu. Hatta Dutch ile yollarımızın kesişmesinin sebebi bile oydu. Hosea hayatımdaki en önemli adamlardan biriydi ve onun bilgeliği olmasa belki de çoktan bir mezara girmiş olurdum. Hosea'yı tanımlamak zor. O bir soyguncuydu. Evet, ama aslında hep bir dolandırıcıydı. Öyle kaba kuvvete başvuranlardan değil de ince işlerin adamıydı. Beyniyle hareket ederdi, her zaman bir planı vardı. Hosea'nın söylediği bir söz aklımda kalmıştır. Arthur, kılıçla dövüşmek cesaret ister. Ama aklını kullanarak kazanmak bilgelik gerektirir. Çetenin en yaşlısıydı ve çoğumuzdan daha tecrübeli olduğu kesindi. O adeta bir akıl hocası gibiydi. Bana bilgelik, sabır ve plan yapmanın önemini öğretti. Ama daha da önemlisi, hayatta her şeyin zorla alınamayacağını, bazen aklının kullanarak daha fazlasını elde edebileceğini gösterdi. Çete demişken bu iki adam Dutch ve Hosea'nın absürt bir şekilde karşılaşmaları ve sonrasında beraber çalışmaya başlamaları ile Vanderline çetesi kuruldu. Bir gün bu hikayeyi anlatırım. Ama takip etmeyi unutmayın. Bak görüyorum hala abone olmamışsın. Sen abone ola dur. Ben bir çay alayım. Geleyim. Abone olduysan devam ediyorum. Küçük çetemizde Dutch ve sevgilisi Susan Grimshaw, Hosea ve sevgili eşi Bessie, ben Arthur Morgan ve sevgili köpeğim Cooper vardı. Sevgili deyince benim de var sandınız değil mi? Maalesef kadınlar konusunda yüzüm pek de gülmedi. Zamanı gelince onu da anlatacağım. Önce biraz Cooper'dan bahsedeyim. Adından da anlayacağınız gibi bakıra çalan bir rengi vardı. O köpeği bir soygun sırasında ben bulup çeteye dahil ettim. Asi bir tarafı olan ve içindeki yavruyu asla kaybetmeyen bir köpekti. Kendime çok benzetirdim. Sene 1898'de Hosea kampımıza birkaç tane büyük somonla geldi. Herkes akşam o somonlardan bir ziyafet çekmeyi düşlerken Cooper tüm somonları yemişti. Onun da son ziyafeti oldu. O köpeği çok severdim. Küçük çetemize günler geçtikçe birbirinden yetenekli birçok kişi geldi. John Marston küçük çetemize ilk dahil olanlardandı. Dutch, Illinois'daki çiftçiler tarafından hırsızlık yaparken yakalanan küçük John'ı kurtarıp ekibe dahil etmişti. Onu da bana yaptığı gibi kanatları altına alarak John'a okumayı, ateş etmeyi, avlanmayı, toplayıcılığı öğretti.
Ben Can ekibe dahil olduğunda 20'li yaşlarındaydım. O ve ben o zamanlar abi kardeş gibiydik. Hatta bize Dutch'ın en sevdiği oğullar olarak söylenirdi. Can asi bir karakterdi. Beş parasız kalır ve başını sürekli derde sokardı. Bir keresine Can'ı kurtarmaya gittiğimde beni görür görmez şöyle dedi. Arthur, yine mi geldin? Bense gülerek seni kurtarmaktan yorulmadım ama şu hayatını toplasan hiç fena olmaz dedim. Can kendi başına yetemeyen ama bir şekilde her zaman kurtarılmayı hak eden bir adamdı. Ona kızamıyordum. Çete hayatında sürekli heyecan isteyenler için birebir ancak mutlu bir aile kurmak için pek de doğru bir yol değil. Hayatım boyunca içimde hep bir boşluk bırakacak kadınla da 20'li yaşlarımda tanıştım. Mary Gillis ile ilk tanıştığımda genç ve saf bir adamdım. Onunla karşılaştığımda hayata dair her şeyi daha basit görüyordum. Mary tam anlamıyla zarif, akıllı ve sevgi dolu bir kadındı. Onunla birlikteyken hayatın o vahşi tarafını unutur, daha iyi bir adam olabileceğini hissederdim. Mary asla Çetin'in yaşam tarzına uyum sağlayamadı ve haklıydı da. O güvenli, sakin bir hayat istiyordu. Ben ise o hayatı ona veremedim. Hep bir suçun, kavganın ve kaçışın içindeydim. Yine de Mary ile nişanlanmıştık. Ancak Mary'nin ailesi benden hiç hoşlanmadı. Çünkü onların gözünde ben bir suçluydum. Bir haydut. Ve bu aramızdaki uçurumu daha da büyüttü. Sonunda da beklenen oldu ve ayrıldık. Daha sonra Mary, Barry Linton adında bir adamla evlendi. Ve onun soyadını aldı. Kocası öldükten sonra birkaç kez kardeşi için benden yardım istedi. Mary'e hayır diyemiyordum. Hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını bile bile yardım ettim. Mary ile en son karşılaştığımızda onun gözlerinde büyük bir hüzün gördüm. O beni hala seviyordu. Ama bu sevgi artık yorgundu, kırılmıştı. O an bana, Arthur, bu hayat seni öldürecek. Bu hayattan kurtulamazsın demişti. Belki de haklıydı. Mary, benden ayrılarak kendini kurtardı. Ama benim için bu ilişkinin bitmesi hayatımın en büyük pişmanlığı oldu. Size hayatımda yara açan başka bir olaydan da bahsedeyim. Bu konuda konuşmak her zaman zor olmuştur. Gençken birçok hata yaptım. Hayatımın o dönemlerinde nereye gittiğimi, kim olduğumu bilmiyordum. Çeteyle yaşam, bir dizi hızlı kararlar ve yanlış seçimlerdi. Bir gün babalık yapabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama bir kadınla ilişkim oldu. Adı Eliza'ydı. Birbirimizi sevip sevmediğimizden pek emin değildim. Ama sonunda bir oğlumuz oldu. Isaac. Isaac doğduğunda onunla normal bir baba gibi ilgilenemedim. O an çeteye çok fazla bağlıydım. Başım beladan kurtulmuyordu. Ama yine de elimden geldiğince ona bakmaya çalıştım. Eliza'ya ve Isaac'e ara sıra gidip para bırakırdım. O sıralar kendime şöyle derdim. Arthur, bu çocuğa layık değilsin. Ama en azından bir şekilde onun hayatına dokunuyorsun. Isaac'e fazla zaman ayıramadım. Oğlumla geçirilecek onca fırsatı kaçırdım. Ve işte o korkunç haber geldi. Bir gün Eliza ve Isaac'in yaşadığı yere geldim. Ama her şey bitmişti. Isaac ve annesi soyguncular tarafından $10 için öldürülmüştü. Duyduğumda içinde bir şeyler kırıldı. O an hayatımın en büyük pişmanlıklarından biriyle yüzleştim. Ona iyi bir baba olamamıştım. Zamanı geri sarabilsem her şeyi değiştirirdim. Ama işte bu hayat böyle. Kimi hatalar geri alınmıyor. Biraz başka şeylerden konuşalım. İlk arama kararımın çıktığı soygunu anlatayım. Sene 1887 idi. Çetemizin ilk büyük banka soygununu planladık. Dutch ve Jose ile birlikte Lee ve Hoyt'un banka evine daldık. Tam $5.000 altını çalıp kaçtık. Soygundan sonra kulübelere, barakalara ve yetimhanelere gidip çaldığımız parayı dağıttık. O zamanlar kendimizi Robin Hood gibi hayal ederdik. Günler, aylar çok güzel geçiyordu. Dutch'ın liderliğiyle yozlaşmış dünyada kendi yargılarımızla hareket ediyorduk. Eteğe birçok isim eklenmişti. Abigail Roberts, Lenny Summers, Charles Smith, Jenny Kirk gibi isimler bize dahil oldu. Her şey iyi giderken sonrasını tamamen değiştirecek biri çeteye dahil oldu.
Bir çatışmada Dutch'ın hayatını kurtaran vahşi batının azılı haydutlarından Micah ve El'di. Dutch, Micah'ı sevse de ben ilk gördüğüm günden beri ondan hoşlanmıyordum. Çeteye katıldığında diğerlerine göre daha tecrübeli biriydi. Ve Dutch onu bir tür asil haydut gibi görüyordu. Ama Micah'ın gerçek yüzünü zamanla hepimiz gördük. Micah, bencil, çıkarcı ve tehlikeli biriydi. Onun için önemli olan tek şey kendi menfaatleriydi. Çetenin bir parçası gibi görünse de aslında hiçbir zaman bizimle tam anlamıyla bir bağ kuramadı. Micah'ın en büyük özelliği insanları manipüle edebilmesiydi. Zekası ve kurnazlığı Dutch'ı bile etkisi altına almasına yetti. Dutch, onun ne kadar tehlikeli biri olduğunu göremedi ve zamanla Micah'ın etkisinin altında kaldı. Bunun en büyük örneği dağılmamızın sebebi olan o soyguna sebep olmasıydı. Sene 1899'du. Batı Elizabeth'te sanayileşme sürecinde olan Blackwater kasabasının hemen dışında gözlerden uzak bir yerde kampımızı kurmuştuk. Büyük bir emlak dolandırıcılığı planlıyorduk. Bunun için kasabada araştırmalar yapıyorduk. Biz bu işle uğraşırken Dutch da Micah'ın manipüle etmesiyle kafasında başka bir iş planlıyormuş. Dutch plandan bana ve Jose'ye bahsetti. Plana göre Blackwater'a gelecek olan bir feribotta bankanın tam $150.000 parasını çalacaktık. Öylesine büyük bir paranın kolayca çalınamayacağını ve çok riskli olduğundan biz karşı çıksak da çete çoktan paranın büyüsüne kapılmıştı. O gün geldiğinde feribota Dutch, Micah, Sean, John, Javier, Davy ve McCallender kardeşler gitti. Ben Hosea, Jenny, Bill ve Charles'a çetenin kaçış rotasını güvence altına alıyorduk. Ancak her şey yolunda giderken o feribotta bir şeyler ters gitti. Ve sanki daha önce soygun biliniyormuşçasına o zamana kadar görmediğim sayıda Pinkerton Blackwater'da karşımıza çıktı. Feribotta olanlar hep dizemini korudu. Açın masum olup olmadığını bilmediğim Ada adında bir kadını vurması, Micah'ın kışkırtmaları sonrası daha çok risk alması derken, kaçış planına bile uyulmayan bir kaos oluştu. Çete tam anlamıyla bozguna uğradı. Çıkan çatışmada John, Mac, Davy ve Jenny vuruldu. John dışındakiler öldüler. McCallender esaslı bir adamdı. Çatışma sırasında çok sevdiğim atım Poedica'yı vurdular. Mac, kendi atını bana verdiği sırada o şerefsiz ajan Milton tarafından vuruldu. Davy ise Coulter'a varmamızdan hemen sonra öldü. Bu soygun sadece maddi olarak değil, manevi olarak da çeteyi yıktı. O ana kadar Dutch'a olan inanç sarsılmazdı. Ama Blackwater'da yaşananlar birçok kişinin gözünü açtı. Dutch, soygunun başarısız olmasının ardından kendi kararlarını sorgulamaya başladı. Ama bunu kendine asla itiraf edemedi. Bana göre Blackwater soygunu çetenin çöküşünün başlangıcıydı. Herkesin gözünü açan ama aynı zamanda hepimizi korkutan bir olay oldu. Dutch'ın liderliği sarsıldı. Güvensizlik yayılmaya başladı. Ve bundan sonra işler hiç düzelmedi. Çete için zor zamanlardı. Blackwater felaketinden sonra Pinkerton'lar ensemizdeydi ve hiç durmadan kaçmak zorundaydık. O sırada kuzeydeki dağlara çekildik ve Coulter adlı bu eski terk edilmiş kasabada bir süre saklandık. Coulter adeta karlar altına gömülmüş bir hayalet kasabaydı. Dağların derinliklerinde dondurucu bir kışın tam ortasında hayatta kalmak için bir tür sığınak oldu bize. Adını andığım her vakit hala o amansız soğuğu içimde hissediyorum. Coulter'da geçirdiğimiz günler çete için oldukça karanlık ve zorlayıcıydı. Coulter'a varır varmaz Dave'i kaybettik. Soygunda yaralanmış ancak bizimle kaçarken hayatta kalabilecek kadar güçlüydü. Coulter onun mezarı oldu. John'dan ve Micah'dan haber alamıyorduk. Ve yiyecek tek lokmamız dahi kalmamıştı. Böylesine soğuk ve ıssız bir yerde iyi bir şeylerin de olabileceği aklıma gelmezdi. O gün Dutch'la onları aramaya gittik. Çok sürmeden Micah'la karşılaştık. Micah, ileride bir çiftlik evi olduğunu ve yiyecek alabileceğimizi söyledi.
Çiftliğe doğru gittiğimizde çiftliğin yağmalandığını gördük. Yağmalayanlar da çok yabancı değildi. Yıllar önce Dutch'ın liderleri Colm O'Driscoll'un kardeşine vurduğu O'Driscoll çetesiydi. Çetedekilerin icabına baktıktan sonra yiyecek aramaya koyulduğumuzda çiftliğin sahibi olan Bayan Adler'i korkmuş ve bitik halde bulduk. Sadie kocasını kaybetmiş, her şeyini yitirmişti. Ama zamanla onun güçlü ve savaşçı ruhu ortaya çıktı. Bir gün onun çok iyi bir silah arkadaşı ve dost olacağını tahmin edemezdim. Sonraki günlerde Javier'le John'ı kurtlar tarafından yaralanmış halde bulduk. Coulter'ın soğuğundan kurtulmak için her zamanki gibi Dutch'ın bir planı vardı. Bir petrol şirketi olan Cornwall'un aralarının bulunduğu bir treni soyacaktı. Peşimizde Pinkerton'lar ve O'Driscoll'lar varken bir de ülkenin en büyük petrol şirketinin trenini soyacaktık. Ve soyduk da. Dutch'ın planı istediği gibi gitmese de bir şekilde yolunu bulduk. Ve bu lanet soğuk yerden artık kurtulabilirdik. Coulter'dan kaçtıktan sonra çetenin biraz olsun nefes aldığı ama aynı zamanda çöküşün derinden hissedildiği bir dönemdi. 1899 yılıydı. Blackwood'u soygunun ardından kaçıyorduk ve sonunda daha güneye Horseshoe Overlock'a yerleştik. Horseshoe Overlock, New Hanover bölgesindeki Heartlands adlı geniş bir düzlükte güzel manzarası olan bir yerdi. Coulter'daki dondurucu soğuktan sonra burası adeta cennetti. Ancak bu huzur sadece geçiciydi. Belki de hayatımın dönüm noktalarından en önemlisi bu zamanlarda oldu. Çetenin para işlerine bakan ve çeteye tefecilikle para getiren Leopold Strauss için ara sıra ödemeleri yapmayan kişilerden tahsilat yapardım. O günde böyle sıradan bir gündü. Thomas Dance adında birinin aldığı borcu ödemediğini ve yerini söyledi. Dance, Heartlands bölgesinde yaşayan, dürüst ve çalışkan bir adamdı. Küçük çiftliğinde karısı ve çocuğu ile birlikte yaşıyordu. Çiftliğe vardığımda Dance'ın borcunu ödeyecek durumu olmadığını gördüm. Ama o zamanlar benim için bu iş sadece bir işti. İşi yapmam gerekiyordu. Ne kadar zorlayıcı olursa olsun Dance bana karşı koymaya çalıştı. Ama hasta ve güçsüzdü. Tahsilat sırasında onu tartakladım ve tehdit ettim. O gün parayı alamasam da bana unutamayacağım bir şey bırakmıştı. Thomas verem hastasıydı. O bu hastalıkla mücadele ediyordu ve zaten ölmek üzereydi. Onunla temas ettiğimde farkında olmadan ben de verem hastalığını kaptım. İşte bu olay hayatımın dönüm noktası oldu. Tabii o zamanlar hastalığı kaptığımı bilmiyordum. Yeni mekanımızda günler fena gitmiyordu. Çetenin yiyecek ve barınma sıkıntısı kalmamıştı. Sini ödül avcılarının elinden kurtardık. Hosea ile devasa bir ayı avına gittik. Charles'la bizon avlarken Javier'le çiftlik soygunları yaptık. Hatta o günlerde uzun zamandır kendisinden haber alamadığım Mary'den mektup aldım. Kardeşinin başı beladaydı ve benden yardım istiyordu. Her ne sebeple de olsa Mary'i görmek, iyi olduğunu bilmek mutlu etmişti beni. Tabii her mutlu andan sonra hayat her zaman bir sıkıntıyı doğururdu. Bir gün Abigail bana Jack'i balık tutmaya götürüp götüremeyeceğini sordu. Ben de kabul ettim. Jack'le içten içe kendi oğlum Isaac'i görüyordum. Kendi oğlumla geçirmediğim vakitler aklıma gelirdi. Jack'le vakit geçirmek bir nebze acımı hafifletiyordu. Jack'e balık tutmayı öğretirken o şerefsiz ajan Milton çıka geldi. Bana Mac Calendar'ı yakalayıp öldürdüklerini söyledi. Mac canı pahasına bana atını verip o kaostan kurtulmamı sağlamıştı. O an Milton'ın kafasına sıkmayı çok düşündüm. Hem Jack yanımdaydı hem de yalnız olmadığını biliyordum. Sonra bana bir teklif sundu. Dutch'ı satmam karşılığında canımı bağışlayacağını söyledi. Cümlesini bitirmeden küfürlerle uğurladım şerefsizi. Ancak daha fazla burada kalamayacağımız açıktı. Hemen kampa dönüp Dutch'a durumu bildirmem gerekiyordu. Sonunda Dutch'ın kararıyla Horseshoe Overlock'tan ayrılmak zorunda kaldık. Bu dönemde çete hala bir arada görünüyordu. Ama içten içe çöküş başlamıştı. Dutch sürekli bir son büyük istiyordu. Ama işler gittikçe daha karmaşık ve tehlikeli hale geliyordu. Horseshoe
Overlock'tan ayrıldığımızda hem dışarıdaki düşmanlar hem de çete içindeki gerilimler bizi daha da zorlamaya başlamıştı.